Herkese merhaba, Joy Chef'in Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki uzunca bir süredir ortalarda yoktuk. En son videomuzu 2021'in sonunda Kasım ayında atmıştık. Ondan sonra neler oldu neler bir bilseniz. Ben 2 aylık bir Türkiye turu planlamıştım aslında kendime. Oraya gidecektim, güzel güzel yemekler yiyecektim, güzel çekimler yapacaktık kanal için. Sokak lezzetlerini deneyecektik, ne dönerler yiyecektik. Ama maalesef Türkiye'ye gittim ve 4. günde Covid oldum. Covid olduktan sonra tabii malum biraz ağır geçirdim üstelik. Uzun da bir süreçti aslında. Ve ne oldu? 4. günün, Covid olduğumun 4. günü tat ve kokuyu kaybettim. Ve yediğimden hiçbir şey anlamadım. Yani saman yer gibi hissediyordum kendimi açıkçası. O yüzden oradaki varlığım da bana bir zevk vermedi. Hasta olsam dahi hani en azından bir şeyler yerim diyordum ama maalesef bunlar olmadı. Daha sonra ne oldu? 14 gün ben karantinaya girdim. 14. günün sonunda ben hastaneye gittim. Dedim ki artık iyileştim. Kendimi de iyi hissediyordum. Gittim, test oldum ve tahmin edin ne oldu? Maalesef gene pozitif çıktım. Akabinde 5 gün sonra tekrar gelin dediler. 5 gün sonra tekrar gittim ve tabii ki de pozitif çıktım. Bir 5 gün sonra tekrar gittim ve tekrar pozitif çıktım. Bu süreç aşağı yukarı 1,5 ay sürdü. Ben 2 ay kalacaktım. 1,5 ayını Covid olarak geçirdim. Evdeydim. Pek dışarı çıkmak istemedim. Diğer insanları da tehlikeye atmak istemedim açıkçası. Pozitif çıktı. Gene pozitif çıktı. Tabii buraya geldikten sonra yorucu bir süreçti Türkiye'deki açıkçası, yani pek de keyif de alamadım. Ama ailemle vakit geçirme fırsatı buldum bu süreçte bol bol. O iyi oldu. Buraya geldim, toparlamam gereken işler vardı, kendi işlerim vardı. Biraz da dinlenmek istedim açıkçası, hem mental olarak hem fiziksel olarak. O yüzden bir süredir aranızda yoktuk efendim. Ama artık geri döndük. Güzel güzel videolarımıza tekrar başlıyoruz. 2. sezonun ilk bölümünü izliyorsunuz şu anda. Güzel bir açılış yapalım dedik. Bugün Amerika'nın en meşhur yemeklerinden mac and cheese yapacağız efendim. Thomas Jefferson 1787 yılında İtalya'ya 3 haftalık bir tur düzenliyor. Ve bu turun sonunda French fries ve peynirli makarna ile tanışıyor. French fries'ın videosunu yapmıştık. Güzel bir video olmuştu. Orada da hikayesini anlatmıştık. Şuraya linkini bırakıyorum. Mutlaka izlemenizi de tavsiye ediyorum. Peynirli makarnayı da bu turda görüyor. O zamana kadar peynirle makarnayı beraber tüketme fikri henüz doğmamıştı. İlk defa görüyorlardı. Ve Thomas Jefferson Amerika'ya döndüğünde bu makarnayı, bu peynirli makarnayı orada çevresine, ailesine anlatıyor. Bu süreçte Thomas Jefferson karısını kaybediyor ve bütün ev işlerini kızı devralıyor. Kızı da Thomas Jefferson'ın zamanında İtalya'dan getirmiş olduğu makarna hamuru açma makinesini kullanmaya başlıyor ve babasına ve gelen misafirlere bu peynirli makarnayı yapmaya başlıyor. Tabii Thomas Jefferson'ın İtalya'da görmüş olduğu makarna parmesanlıydı. Kızı Amerikan cheddar'ı kullanmaya başlıyor ve böylece yavaş yavaş mac and cheese'in ilk temelleri atılmaya başlıyor. Tabi burada önemli bir nokta var. O da şu. Kızı tabi evin hanımı. O yüzden sürekli kendisi yapmayacak işleri hizmetkarlarına bunu öğretiyor. Hizmetkarları da köle. O zamanlar kölelik sistemi var Amerika'da. Ne oluyor? Köleler arasında çok seviliyor ve inanılmaz popüler olmaya başlıyor ki Amerika'nın özellikle güney kesimlerinde inanılmaz popüler olmaya başlıyor. Tabi bu neden böyle oluyor? Çünkü hem yapması ucuz ve kolay. Protein alıyorsun, karbonhidrat alıyorsun. O yüzden çok cazip bir yemek haline geliyor. Bunun sonunda Kraft markası kendi mac and cheese'ini üretmeye başlıyor ve kutu halinde mac and cheese satmaya başlıyor. Bu tadı tabii en fakir insanın bile elde edebileceği bir yemek haline geliyor ve inanılmaz seviliyor, inanılmaz popüler olmaya başlıyor ve o sene, daha 1. senede 8 milyon kutu mac and cheese satılıyor ki o zamanlardan bahsediyorum. Düşünün, daha Amerika'nın nüfusu bu kadar fazla değildi. Daha sonra bu mac and cheese 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan askerlerine de servis edilmeye başlanıyor. Çünkü hem karbonhidrat alıyorlar, enerjileri yükselsin, protein alıyorlar peynirden ve tabii ki de ev özlemi var, homesick oluyorlar. Onların morali düzelsin diye, Amerika'yı hatırlatsın diye mac and cheese veriliyor. Mac and cheese'in orada da rolü büyüktü. Ve günümüze kadar geliyor, çok seviliyor, yayılıyor. Amerikalılar inanılmaz tüketiyor. Merak ettik bunun sonunda. Kraft markası zamanında 1. senelerinde 1 milyon kutu satmışlar. Bugün ne kadar satılıyor diye inanamayacaksınız rakamlara. Sadece Kraft markası. Onun dışında bir sürü marka var. Sadece Kraft markası günde
1 milyon kutu mac and cheese satıyor. İnanılmaz bir rakam. Gittik, merak ettik. Kendisini marketten aldık. Hayatımızda ilk defa alıyoruz. Daha ilk defa evimize giriyor. Yani bilmiyorum açıkçası. Daha detaylı da bakmadım. İçinde kimyasal var mıdır, yok mudur, koruyucu var mıdır, yok mudur, ama evde gayet yapması kolay bir yemek. Yapalım, hep beraber görelim, tadalım. Size de keyifli seyirler efendim. Hazırsanız videomuz başlıyor. Mac and cheese'in yapımına tabii ki de makarnamızı haşlamayla başlıyoruz. Şöyle küçük bir tencere aldım. 1-2 porsiyonluk yapacağım. Suyumu kettle'da ısıttım. Hemen tencerenin içine alıyorum. Arkaya alacağım. O sırada da burada sosumuzu, mac and cheese'imizin peynir sosunu yapacağız. Bu arada mutlaka suyunuzun içine bolca tuz atmayı unutmayın. İtalyanlar ne der? Bir makarna haşlama suyunun en az Akdeniz kadar tuzlu olması gerekir derler. Sosumuza geçiyoruz. Makarnamızı attık, haşlanıyor. İşe bir küp tereyağıyla başlıyoruz. Bunların gramajını ben her zaman olduğu gibi videonun alt kısmında, açıklamalar kısmında yazacağım. Tereyağımızı yavaş yavaş eritiyoruz ve içine, bu tamamen opsiyon. Bu benim tercihim. Koymak zorunda değilsiniz. Baştan söyleyeyim. Şöyle ince ince doğranmış sarımsak koymayı tercih ediyorum. Tereyağımız erimeye başladığı zaman sarımsağını içine atıyoruz. Şöyle azıcık kokusu çıksın. Hemen unumuzu katacağız içine. Burada aslında yaptığımız şey bir beşamel sosu. Aslında bir mornay sosu. Fransızların mornay sosu vardır. Önce bir beşamel sosu yaparsınız, ardından içine peyniri eklersiniz ve o bir mornay sos haline dönüşür. Aslında temelde onu yapıyoruz. Bakın rengi ve kokusu çıkmaya başladı. Hemen içine unumuzu ekliyoruz. Aşağı yukarı 1 dakika, 2 dakika kadar yeterli olacaktır. Evet, 1-2 dakika kavurduktan sonra içine sütümüzü alıyoruz. Ve şimdi bu süt ısındıkça unun sayesinde yoğunlaşmaya başlayacak ve aslında sulu, oldukça sulu bir beşamel sosu elde etmiş olacağız. Asıl beşamel sosu gibi yoğun bir sos istemiyoruz. Biraz daha sulu, biraz daha akışkan bir sos istiyoruz burada. Burada daha sulu, daha akışkan bir sos elde etmemizin nedeni, sebebi, makarnamız bunun içine gireceği için eğer çok yoğun olursa sosumuz, makarnalar o sosu içine ememez. Biraz daha sulu olursa emmeleri daha kolay olur ve böylece makarnalar kendiliğinden lezzetlenir. Bu eğer bu arada çok yoğun olursa gramajını tutturamayabilirsiniz. Bir şey olabilir, bir aksilik olabilir ve fazla yoğun olabilir. Burada yardımcınız kim olacak? Arkada kaynayan makarna suyunuzu bunun içine birazcık takviye edip sulandırabilirsiniz. Bu her zaman sizin için yardımcı olacaktır. Bunu unutmayın. Evet, sosumuz hazır ve şimdi içine yavaş yavaş peynirlerimizi eklemeye başlıyoruz. Ben bugün burada 3 çeşit peynir kullanıyorum. Thomas Jefferson'ın kızının kullandığı gibi ve her yerde kullanılan Amerikan cheddar'ını kullanıyoruz. Biraz daha sünmesi için mozzarella kullanıyoruz. Ve tabii ki de buradan İtalyanlara atıfta bulunmadan olmazdı. Oradan gelmiş olan bir lezzet çünkü parmesan peyniri kullanıyoruz. Güzel de bir lezzet verecektir. Peynirlerimizi içine ekliyoruz ve artık burada yapmamız gereken şey tamamen lezzetleriyle oynamak. Tuzunu, karabiberini, içine eklemek istiyorsanız farklı bir baharat varsa o. Tamamen size kalmış. Burada yavaş yavaş böyle bu sosla oyun oynayacağız yavaş yavaş. Güzel bir kıvama gelene kadar da ateşin üstünden almayacağız tabii ki de. Bakın size söylediğim gibi oldu. Özellikle peynir girdikten sonra sosum iyice bir yoğunlaştı. O yüzden ne yaptım? Gittim hemen arkadan o nişastalı makarna suyumdan aldım ve içine ekledim. Bu iyice sulandıracaktır. Güzel bir kıvama getirecektir. Evet, sosumuz artık hazır bir kıvamda. Makarnalarımız da haşlandı. Özellikle makarnaları 1-2 dakika erken çıkardım. Çünkü unutmayın ki sosumuzun içinde ve daha sonra da fırının içinde pişmeye devam edecekler. O yüzden 1-2 dakika erken çıkardım makarnaları. Süzdüm ve şimdi makarnaları sosumuzun içine alıyoruz. Kendi lezzetini içlerine çeksinler. Bakın tamamen bu kıvamda olması gerekiyor. Ve şimdi bundan sonrası gene size kalmış bir şey. Bunu bu şekilde tüketebilirsiniz gayet rahat bir şekilde. Ama genelde yapılan şey şu: fırına atılıyor, üstüne biraz daha peynir
rendesi eklenip fırına atılıyor. Üstü kızarana kadar pişiriliyor ve öyle servis ediliyor. Bir opsiyon daha var. Hani biraz daha gösterişli, biraz daha modern hale getirmek isterseniz bu mac and cheese'i, gene üstüne peynir ve en son üstüne sevdiğiniz baharatlarla karıştırmış olduğunuz galeta unu veya pankoyu karıştırıp üstüne birazcık ekebilirsiniz. Bu üstüne ekstra bir kıtırlık, bir çıtırlık verecek. Yerken şöyle güzel bir his oluşacaktır ağzınızın içinde. Ben bugün öyle yapacağım. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Üstünün kızarması önemli burada. Evet, her tarafını kapatmasına gerek yok. Sadece üstüne bir çıtırlık, bir çıtır katma versin istiyorum. Burada onun amacı o zaten. Şu kadar yeterli. Ve şimdi bu artık fırına gitmeye hazır. Bunu alıyorum. Dediğim gibi 180-200 fark etmez derecelik bir fırına atıyorum. Aşağı yukarı 20 dakika kadar fırında kalıyor ve tekrar buraya dönüyoruz. Mac and cheese'imiz fırından çıktı. Cızırtısı hala üstünde. Üstü kızardı peynirler. Gördüğünüz gibi koymuş olduğumuz pankolar da kıtırlaştı. Yerken hafif hafif bir kıtırlık katacaktır yemeğimize. Şimdi bakalım içi nasılmış? İçi ne durumda? Şöyle kenardan şeye dokunmak istemiyorum. Acayip sıcak çünkü. Şöyle kenardan bir parça alıyorum. Gördüğünüz gibi içinin kıvamı hala sulu. Böyle kuruma gibi bir şey yok. O yapmış olduğumuz beşamel gayet güzel bir kıvamda tutmuş makarnamızı. Ve şimdi bunu tatması için ekibimizin makarna profesörüne, yani sayın rejimize tattırmak istiyorum. Bizim ekip oldukça kalabalık. 36 kişi falanız burada. O yüzden makarna profesörü olan rejimize tattırmak istiyoruz biz bunu. Bir tatsın bakalım nasılmış, o söylesin. Bakalım nasıl olmuş. Evet, rejimiz çok beğendiğini söyledi. Bir tık tuzlu olmuş. O da herhalde peynirlerin tuzundan kaynaklanıyor olabilir. Ya da ben biraz fazla tuz eklemiş olabilirim. Siz yaparken dikkat edin. Tuz oranını iyi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz peynir var. Makarnanın suyunda peynir var. Sosa tuz koyduk. Makarnanın suyunda peynir mi var dedi? Siz yaparken iyi ayarlamaya çalışın. Efendim bugün mac and cheese yaptık. Tarihini anlattık. 2. sezonda geri döndük. Umarım bizi izlemeye devam edersiniz. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Kanalımızın yavaş yavaş büyümesini görmemiz bizi çok mutlu ediyor. Özellikle biz yokken bize mesaj atanlar oldu, bizi merak edenler oldu. Onlara da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Hatırlanmak, merak edilmek güzel bir şey. Efendim videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve lütfen altta da yorumlarınızı yazmayı eksik etmeyin. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.